İşe sıfırdan başlayacağız. Yani kumaşa ve modele henüz ben de karar vermedim. Kumaş ve model araştırmamı nasıl yapıyorum, neye göre karar veriyorum ve hangi yolları izliyorum, onları size anlatacağım. Kumaşlarımı görüyorsunuz. Hepsi dış giyim için uygun kumaşlar, kaşeler, tüvit kumaşlar ve Chanel kumaş dediğimiz aslında simli bir kumaş. Şu an tam olarak gözükmüyor. Simli kumaşlara bayılırım. Evdeki dergilerimin hepsini de çıkardım. Kumaşlarıma, bunların metrajlarına, özelliklerine, esnekliklerine göre dergilerden model araştıracağım. Tabi bazen modeli beğeniyoruz. Kumaşımız yetmiyor. Kumaşımız yetiyor, model beğenemiyoruz veya kalıp bulamıyoruz gibi. Ama önemli olan kalıplar üzerinde biz istediğimiz değişiklikleri, ölçü uygulamalarını, uyarlamalarını yapabilmemiz. Videolarımda biliyorsunuz bunlarla ilgili çok fazla gönderi var. Oynatma listelerime mutlaka ama mutlaka bakmanızı öneririm. Oynatma listelerimi dış giyim, etek, elbise gibi ayırdığım kalıp incelemeleri ve dergi incelemelerim var. Evet, şimdi dergileri karıştırmaya başlayacağız hep birlikte. İlk önce kumaşlarımızı topladık ve şöyle elimdeki dergilere hızlı bakıyorum ve fark ettiyseniz gene sarı sayfalardaki teknik çizimlerine bakıyorum ilk önce zaman kaybetmemek için. Birçok dergiyi zaten biliyorum, defalarca içlerinden diktik. Tabii ki ben bu dergilerin hepsini size teker göstermeyeceğim çünkü çok uzun sürer. Bazı dergilerin incelemeleri, Kalıp Dergisi incelemeleri oynatma listesinde mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Ben biraz modelleri karıştırayım, bakayım, tespitlerimi yapayım. Ondan sonra hangi kumaşa ve hangi kalıba karar verdiğimize birlikte bakalım ve güzel bir dış giyim videosu çekelim. Birkaç parça halinde çekeceğim bu videoları, parça parça yükleyeceğim. Çünkü çok ayrıntılı anlatmak istiyorum. Bunların devam videolarında lütfen bekleyin. Bir videoda hepsini sığdırmam imkansız. Bunu eğer denersem de videonun çok kısa olması gerekiyor. Benim de içime sinmiyor. O yüzden sıfırdan başlayarak kalıp, kesim ve bütün aşamalarıyla benimle birlikte olun bu seri videolarda. Beklemede ve takipte kalın. Aslında 3 model arasında gidip geliyorum. Şimdi onları size göstereceğim. Birincisi Burada dergisinin 2021 Eylül sayısından. Şurada bakın Chanel püsküllü ceket diktiğim kalıbım bu. Bu da yeşil kabanımı diktiğim kalıbım. Çok güzel iki kalıptı bunlar. Bunun videoları kaban dikiminde, üst giyim dikiminde, oynatma listelerimde var, bakabilirsiniz. Şu ceket olabilir mi acaba? Spor bir ceket. Sporla klasik arasına gidip geliyorum. Hemen modelini göstereceğim. Bu ikisine takılınca modeli göstermeyi size unuttum. Şu ceket birinci tercihim aslında. Ceketin kendisi de bu. Aynı zamanda derginin kapak fotoğrafı yaptığı ceket gayet şık gözüküyor. Şimdi bu derginin bütün ceketlerini dikmiş olurum herhalde. Bunu da bizim kursiyerim Ebru var, biliyorsunuz. Ebru dikti. Örneğin bir tek şunu dikmemiş oluruz. Şu ikisi de gözümde olan modellerden biri. Bu birinci tercihim. İkinciye geçiyoruz. İkinci tercihimde ise bakınız Ekim 2022 sayısından. Bu dergi de çok güzel bir dergidir. Aynı zamanda modelleri de size göstereyim. Şurada gene şu cekete takıldım. Ya spor ya klasik. Ya spor ya klasik diye gidiyorum. Hemen bu ceketi göstereyim. Bunda kapitone bir kumaş kullanılmış. Gayet güzel ama tüvit bir kumaştan da olur diye düşünüyorum. Şöyle bakıyoruz. Kot ceket tarzında diyor. Bu da alternatiflerimin arasında aslında ikincisi olarak. Tabii ben bunları gösteriyorum ya size. Mutlaka bunlar dikilecek anlamına da geliyor. Bu videoda olmasa da ikinci videoda. Bu dergide bir modeli daha çok beğendim. Onu göstereceğim. Şimdi değil ama bir sonrası için son derece şık bulduğum bir ceket modeli. Bunu da bizim gene Ebru kursiyerim dikmişti. Altına da eteğini böyle kloş dikmişti. Çok güzel olmuştu. Aslında gönlümde yatan aslan şudur. Çok beğendim bu ceketin kalıbını da. Şal yaka kullanılmış. Şöyle göstereyim.
Şu ceket de çok şık ama bunun bir benzerini az önce de zaten göstermiştim. Şimdi bakın, brokar kumaştan yapılmış aslında ve o kadar şık bir ceket olmuş ki ben bunu o siyah beyaz kareli kumaştan yapabilirim diye düşünüyorum ama şurada fermuar yerine başka bir şey yapar mıyım, düşünür müyüm? Onu bilmiyorum. Biraz da boyunu böyle uzatmak isterim. Model çok olunca karar vermekte çok zor oluyor aslında. Karar verdiğim modelin kalıp incelemesini de şimdi size yapacağım ama bunu dikmek istiyorum. Fermuarsız nasıl yapabilirim? Ayrıca gördüğünüz modellerden istedikleriniz varsa dikmemizi ve anlatmamızı yorumlar kısmına da tabii ki yazıyorsunuz. Ben de sizlerle bunları paylaşmaya çalışıyorum. Bütün kış işimiz ne? Bütün yıllarda ve aylarda, haftalarda işimiz ne? Şimdi karar zamanı. Bunun ve bunun arasında buna karar verdim ben. Çünkü bunun biraz daha tecrübe sahibi olduğunuzda dikebilirsiniz. Yani önce şal yakayı öğreteyim. Şal yaka ve klapa takmayı öğreteyim. Arkada kup var. Kupları yapalım. Ondan sonra şöyle bir modele geçelim. Bunda dikişten açılan gizli cepleri var. Onu öğreniriz bir başka videoda inşallah. Biraz kalıptan bahsetmek istiyorum. Tok duran ceket kumaşı istiyor. Jakar astar. Ben de jakardan dikmeyi isterdim ama şu an elimde jakar yok. Malzemeleri tela, fermuar. Fermuar yapmayabilirim. Şimdiden söylüyorum. Bir de beline kemer yapmayacağım göbekli olduğum için. Onun haricinde ne diyor burada? Dikiş ve kenarlar için 1,5 santimetre, baskılar için yani etek uçları için 4 santimetre, astar dikişi ve baskısı için 1,5 santimetre dikiş payı vereceksiniz. Biçilecek parçalar var. Metraj hesabı olarak da 2,60 vermiş. 40, 42, 44 beden için. Astar için de 1,35 ölçü vermiş. Şimdi biz buna başlayalım. Tekrar ceketimi göstermek istiyorum. Teknik çiziminden her zaman daha iyi anlaşılır söylüyorum. Asimetrik bir ceket, önü fermuarla kapanıyor. Geniş şal yakalı ceket, aslında spor kesimde ama jakar kumaşıyla tam bir ceket, gece ceketi demiş. Ben çok beğendim. Bakalım bizim bu siyah beyaz simli Chanel tüvit kumaşımızla nasıl olacak? Bakın kumaşın burasında ne var. Ben bu kumaşı Silivri pazarından almıştım. Sanıyorum 30 liraya almıştım. İlk önce tabii ki bir metrajına bakacağız. Yaklaşık olarak benim kumaşım da 2,20 civarında. Şöyle simlerini de göstereyim. Söylemiştim. Simlere bayılırım. Yeni bir macera bizi bekliyor. Belki biraz ceketin boyunu kısaltabilirim. Şimdi kalıp çıkarma zamanı. Kalıbımızı nasıl çıkarırız? Şimdi onu anlatacağım. Bu cekete karar vermiştik ve hemen buradaki açıklamalara geliyoruz. Bakıyoruz, mavi patron pafta C. Ben 40 bedenini çıkaracağım. 40 bedende mavi patronda şu çizgilerle gösterilen parçalar olacak ve şurada yazan parçaların hepsini tek tek çıkarmam gerekiyor. Şunlar ceketin parçaları, şu astar yazan kısımdan sonrası da astar parçaları. Bunun her işaretini mutlaka yazmamız gerekiyor. Çok çok iyi biliyorsunuz bunu. En çok karıştırdığınız kısım da bu oluyor. Paftamız da bu. Paftalarımızın A, B, C, D diye şöyle sayıları, harfleri var. Harfleri her sayfada mevcut. Bize gerekli olan zaten bu paftaydı. C paftasıydı ve mavi patron dediğine göre de bizim ceketimizin parçaları şunlar, yani şu çizgiler olacak. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 36, 38, 40, 42, 44. Ben zaten şu çizgiyi istiyordum. Şu sayılar önemli. Burada gördüğümüz her sayı, işaret, amblem ve sembolü mutlaka burada bulup kendi kalıplarımın üzerine çıkarmamız çok çok önemli. Bütün patron parçalarımız bu paftada mevcut. Biz sürekli mavi çizgileri ve aynı çizgiyi arayacağız. Bu çok önemli. Şöyle bir hata yapıyorsunuz. İşte bu parçasında, diyelim ki kup parçasında 40 bedeni çıkarıyorsunuz. Arka parçada 42 çıkıyor bazen. Bazen 36 çıkıyor. Yani şu parçaların hepsinin 40 bedenden, yani şu 40 bedenin mavi çizgisinden çıkmış olması gerekiyor. Şimdi 2021 Ekim sayısının 119 numaralı modelini, paftamızdan kalıbını çıkaralım.
Çıkarmamız gereken 12 parça var. Mutlaka her çıkardığımız parçada da ben şöyle yapıyorum. Diyelim ki bunu çıkardım. Bunu yuvarlak içine alıyorum. Çıkardım. Bunu çıkardım. Bunu çıkardım. Neyi çıkarmadığımı anlıyorum ve çıkardığım patronlar üzerinden buradaki şemayı ve şunları mutlaka karşılaştırıyorum ki bir eksiklik yapmış olmayayım. Pafta parçalarındaki bütün işaretleri, yazıları alarak ve küçük parçalarımı kullanarak kalıbımı çıkarıyorum. Hiçbir parça kağıda zarar vermek istemiyorum, atmak istemiyorum. Bakın yazdım. Ön parçaya, orta öne ceketimin modelini çizdim. Bunları yapıyorum. Her parçayı yaptıktan sonra yerleştire bütün kalıplarımın kenarlarından tam çizginin kenarından, yani tam üzerinden keseceğim. Yani içinden veya dışından kesmeyin. Bu çizgilerimizin her bir parçada tam üzerinden kesilmesi çok önemlidir. Gözüm görmüyor, gözüm kayıyor, gözüm görmediği için böyle kesiyorum da demeyin lütfen. Çünkü her bir parçada yapacağımız milimlik, yarım santimlik, 3 milimlik kaymalar ceketimizin özellikle böyle parçalarda esnemeyen kumaşlarda falan çirkin olmasına, kötü durmasına neden olacaktır. Dikişimizin olmamasının bir nedeni de kalıpları tam çizginin üzerinden kesmemektir. Kalıplarımı çizerken ve keserken kanalıma abone olmanızı ve yorum yazmanızı, destek vermenizi sizden şimdi rica ediyorum. Bakın paftamızdan bütün parçaları tek tek çıkardım. Şimdi burada 1-2 dakikalık görüntüler olarak oluyor ama bu benim neredeyse tam bir günümü aldı. Sadece bu videoyu çekmek bir günden de fazla sürdü. O yüzden ben şimdi kalıplarımı kesim aşamasını bitirdikten sonra videoya son vereceğim ve kumaş yerleştirme, kalıpları nasıl yerleştireceğiz, kareli kumaşlarda nelere dikkat edeceğiz, onları bir sonraki videoda anlatacağım. Bilmiyorum bu projenin videosu kaç video sürecek, yalnız lütfen takipte kalın ve bu ceketin dikim aşamalarını hep birlikte yapalım. Uzun uzun ve parça parça videolar oluyor biliyorum ama dikiş, kalıp böyle öğrenilir arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videoda sizlerle buluşmak üzere. Kumaşımı, kalıplarımı ve bütün malzemelerimi hazır ettikten sonra size kumaş yerleştirmeyi ve kumaş kesmeyi anlatacağım. Telamız olacak. Astar kumaşımı henüz almadım. O olacak. Sipariş ettim ama. Bakınız bütün parçalarımı yan yana koyuyorum. Kontrollerimi bir kez daha yapıyorum. Tüm malzemelerimi hazır ediyorum. Ve bir sonraki videoda buluşmak üzere. Sizinle şimdilik bu videoda vedalaşıyorum. Lütfen takipte kalın ve benimle birlikte bu ceketi dikin. Benimle de paylaşın sevgiler.